Merhabalar, yine beraberiz. İtiraf etmem gerekirse bu soru cevap işini çok sevdim. Sizlerle buluşup, sizlerin merak ettiği soruları yanıtlayıp, iletişim halinde olmak bana enerji veriyor ve iyi hissettiriyor, biliyor musunuz? Bu soru cevap yayınımızda belki de bu zamana kadar hiç bilmediğiniz şeyleri ilk kez anlattım. Acısıyla, tatlısıyla, sizlerle yaşadığım şeyleri paylaşmaya çalıştım. Çok uzatmadan, sizi de meraklandırmadan hazırsanız soru cevap yayınımıza geçelim. Semiramis Hanım, geçtiğimiz bir önceki soru cevap yayınımızda aşık olduğum için işimi bıraktım demiştiniz. Aşk sizin için kutsal bir duygu mu? Semiramis için aşkın tanımı nedir? Çok güzel bir duygu. Gençken böyle büyük heyecanları insan aşk zannediyor ama bence bugün cevap verdiğim zaman bu suale tabii ki çok güzel bir duygu. Kutsal mı değil mi onu bilemem ama çok güzel bir duygu. Gençken sadece o kısmına aşk diyorlar. Bence aşk aslında sevgi. Sevgi yoksa aşk yok. Bir heyecan olarak kalıyor. O zaman kutsallığını kaybediyor tabii. Heyecan kutsal olamaz diyorum. Sizinle ilgili bu haberi okuduğumda sevgim ve saygım bir 10 kat daha arttı. İngiltere'de yıllarca kimsesiz çocuklara yaşam anneliği yaptığınız söyleniyor. Bu sizin kararınız mıydı? Böyle bir şey gerçekten oldu mu? Ne şekilde oldu? Evet, oldu. Ben 5-6 çocuğa yaşam anneliği yaptım. Orada yaşadığım sürede. O çocuklar beni hiç tanımadılar. Ben onların resimlerden tanıdım. Ve büyüdüklerini gördüm. Ve okullarını bitirdiklerini gördüm. Onu da nasıl gördüm? Bana teşekkür mektubundan resimlerini gönderiyorlardı devamlı. O benim kendi kararımdı. Genç yaşta evlendiğinizi söylediniz. Ercüment Bey'le de aslında evliliğiniz çok genç yaşta bir evlilik. Sizin için genç yaşta evlilik avantaj mı? Avantaj mıydı ya da yani? Benim için problem olmadı genç yaşta evlenmem. Çünkü ben yapı olarak biraz olgun bir ruhum. Onun için benim için problem olmadı. Ama herkes için aynı değil. Yani bunu böyle 1, 2, 3 söyleyemezsiniz. Yani herkes 19 yaşında evlenmeli yahut herkes 25 yaşında evlenmeli. O ruhun gelişimine, başta gelişine, sonra gelişimine bağlı diye düşünüyorum. Onun için benim için problem olmadı genç yaşta evlenmek. Ercüment Karacan'la evliliğinizden dünyaya gelen ilk oğlunuz Emir'i küçük yaşlarda kaybettiniz. Bu konuyla ilgili size soru soramam ama sizi kalbimle dinlemek isterim. Evet, Allah hiçbir anneye böyle bir kayıp vermesin. Dünyadaki en büyük kayıplardan biri bir annenin evladını kaybetmesi. Çok zor bir periyot, onu aşabilmek ve sağlıklı aşabilmek. Ben kendimle çok uğraştım ve çok araştırdım ve zannediyorum sağlıklı bir şekilde atlattım ama unutulmaz bir şey tabii ki. Beni çok etkileyen bir yayın olmuştu Oya Germen'in programında katıldığınızda. Şöyle bir şey anlatıyorsunuz. O dönemde size bir yakın arkadaşınız sabret, zaman her şeyin ilacı olacak demiş. Evet. Fakat siz ona çok kızmışsınız ve anlamamışsınız o dönemde. Tabii ki anlamadım çünkü insanın acısı o kadar tazeyken biri gelip size dur merak etme geçecek dediği zaman anlamanız mümkün değil. Ne geçecek? Yani bir parçanız gitmiş. Neresi geçer diye düşünmüştüm. Ve çok da kızdım o arkadaşıma. Ama sonra tabii ki hiçbir zaman geçmez. Bir annenin evladını kaybetmenin acısı hiçbir zaman geçmez. Hiçbir zaman. Ama ve lakin kabul eder misiniz? Kabul etmek daha mı rahat olur zamanla? Evet. Çünkü ilk başta ben niye buradayım diyorsunuz çocuğunuz yoksa.
Sonra siz öyle kendi kendinize karar verip gidemediğinize göre yavaş yavaş zaman, evet zaman önemli. Bazı şeylerin anlamak için de, geçmesi için de önemli bir faktör. Hayatımın dönüm noktası dediğiniz Ercüment Bey'le de aslında bir noktadan sonra evliliğinizi sonlandırıyorsunuz. Bu evliliğin bitmesinin sebebi neydi? Ne kadar doğru sorabilirim Çok bilmiyorum ama. üzgünüm, çok üzüldük. O zaman da çok üzüldük. Biz birbirini çok seven iki insandık, çok. Yani beni hayatta Ercüment Bey'in sevdiği kadar hiç kimsenin sevdiğini inanmıyorum. O kadar çok severdi, ben de onu. Bizim bu kayıplarda, ciddi kayıplarda sonra da yani öğrendiğime göre iki şekilde olabiliyormuş neticesi. Bir tanesi insanlar daha birbirlerine sarılarak hallediyorlarmış bu durumu. Bazısında da kopma oluyormuş. Maalesef bizde bir kopma oldu. Yani ben kendi başıma halletmeye çalışırken, o da kendi başına halletmeye çalışırken bir kopma oldu. Doğru muydu bilmiyorum. Biz de bilemezdik ki o zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. Ama biz çok severek, çok büyük bir dostluk içinde ayrıldık. Ve her zaman Allah rahmet eylesin, vefat edinceye kadar da en yakın dostumdu, her şeyimdi. Bu süreçte üst üste yaşanan acılar, ayrılıklar, bir noktada zor bir süreç yaşıyorsunuz. Hiç isyan ettiğiniz ve neden bunlar benim başıma geliyor diye sorguladığınız bir süreç oldu mu? Çok başında oldu evet. Ama sonra dediğim gibi ben çok yani bir şeylerin cevabını bulmak isteyen bir insanım. Çok okudum, çok bilgisi olan insanlarla konuştum. Yani o bir sene, 2 sene benim için tamamen bunu halletmekle halledilmez de yani halledebileceğim şekle getirmeye çalıştım. Hayır, çok isyan etmedim sonra. Çünkü inandığım şeyler, yani onun buraya bizlere bir vazife için geldiğine inandım. Ve çok kısa bir süre için geldiğine inandım. O vazifesini yaptı ve gitti. Öyle inandım. Ve bu da beni rahatlattı. Sonra siz evladınız Orhan'ın babası Gulu Bey'le tanışıyorsunuz. Ve evlilik kararı alıyorsunuz. Bu evlilik kararını peki nasıl aldınız? Bu evlilik kararını şöyle aldım. Enteresan bir şey. Ben resmen birinci eşimden ayrıldığım zaman bir 6 ay bekar kaldım. 6 ayda nedense 4 tane evlilik teklifi aldım. Biraz tuhaf olacak ama böyle bir şey. Herhalde beni iyi bir evlilik materyali olarak görüyordu insanlar. Neyse. Çok da iyi tekliflerdi. Ben Gulu Bey'i tercih ettim. Çünkü Gulu Bey de daha önce evlilik geçirmişti ve 2 tane çocuğu vardı ki bugün onlar benim kendi çocuğum gibi hissettiğim 2 tane dünya güzeli çocuğu vardı. Gulu Bey'i tercih etmem, öbürlerinin hiçbirinin ailesi olmamıştı daha önce. Tercih etmemin sebebi babalığı, aileyi daha iyi anlamıştır diye Gulu Bey'i tercih ettim o 4 kişinin arasından. Ve doğrudur, çok iyi bir babadır. Ve yanlış yaptığımı zannetmiyorum. Bana Emir'i kaybettim ama Zoran'ı kazandırdı. Böyle. O dönemde dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Ercüment Bey'in isteği üzerine evleneceğiniz hayat arkadaşınız Gulu Bey'i bir araya getirmişsiniz ve tanıştırmışsınız. Evet. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Biraz evvel söyledim ya size. Beni kimse, hayatta hiç kimse Ercüment Bey'in sevdiği kadar. Ben çok sevilmiş bir kadınım. Onun için çok
tatmin olmuş bir ruhum var. Bir erkek tarafından, sevdiğim erkek tarafından çok sevilmiş bir kadınım. Bu bir kadına çok güzel şeyler veren bir his. Onu da hiçbir zaman unutmuyor kadın denen yaratık. Ben biliyordu Ercüment benim bir aile kurmak istediğimi ve bu durum olunca dedi ki tanımak isterim. Beraber yani hayat kuracağın insanı. Çünkü dedi yanlış bir karar vermeni istemem. Senin çok mutlu olmanı isterim. Bakar mısın? Ve tanımak isterim dedi. Ben onları ikisini randevulaşıp beraber yemeğe gittiler. Ne konuştular, ne ettiler hiç bilmiyorum. Sonra şunu da ilave etmek lazım yalnız. Ben Ercüment Bey benim için sadece çok sevdiğim, çok aşık olduğum, çok hayran olduğum bir insan değildi. Ercüment Bey çok özel bir insandı. Çok tarafları olan bir insandı. Yani çok değişik tarafları olan bir insandı ve bir şekilde biz çok iyi anlaşıyorduk oralarda. Ve ben çok şey öğrendim Ercüment Bey'den. Benim için Londra'da gittiğim lisan okulu yahut da herkesin hiç doğru olmayan yok lady'lik okulu. Lady'lik okulu neymiş ayol? Gibi yerlere gitmeme lüzum yoktu. Ercüment Bey'le olmak benim için üniversitelerin en şahanesini bitirmek gibi bir şeydi. Ve çok şey öğrendim ondan. Yani benim bugün ben olmama sebep olan insandır. Onun için de beraber olmaları, onların tanışmaları ve Ercüment'in fikri çok önemliydi benim için. Gittiler yemek yediler. Ben de heyecan içinde bekliyorum tabii. Neyse geldiler. Gelince ilk aradığım kişi tabii ki Ercüment. Çok önemliydi benim için onun fikri. Aradım Ercüment'ciğim ne düşündün dedim. Nasıl yani doğru karar vermiş miyim? Nedir senin fikrin? Biraz evvel anlattığım şeye geleceğim. Sevems'cim dedi çok doğru bir karar. Çok iyi bir insan dedi. Onu dedi alabiliyorum. Çok iyi bir insan. Ama senden öğreneceği çok şey var dedi. Ve dedi şimdiye kadar öğrendiğin her şeyi ki onun öğrettiği her şeyi şimdi sen verme durumuna geçeceksin dedi. Ama çok iyi bir insan. İnşallah çok mesut olursunuz. Yürü dedi bana. Ne şeker. Tamam dedim. Öyle. Ve siz bu şekilde evlenmeye karar verdiniz. Evet. Peki o dönemde Ercüment Bey deseydi ki hayır Semiramis ben hiç uygun görmüyorum ve doğru değil bence bu evlilik. Seni de uyarmak istiyorum. Hani senin iyi olmanı istiyorum ama bu evlilik doğru değil deseydi ne yapardınız peki? Ciddiye alırdım. Ciddiye alırdım. Çünkü gördüğü bir şey olacaktı ki bana bu uyarıyı bu şekilde yaparsa benim için çok önemliydi. Çok ciddiye alırdım. Ve olmazdı. Ama kısmet öyle değilmiş. Kısmet başka türlüymüş. Ve o da gayet güzel bir yola çıktık Gülübey'le de. Ve Zoran geldi. Benim için en önemlisi oydu.